Yeni bir Dark Vice Survival videosundan herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte oyundaki ekipmanların inceleyeceğiz. Bu ekipmanlar ne işe yarıyor, nerede kullanılıyor? Bunlar hakkında bilgi sahibi olalım arkadaşlar. Öncelikle şunları göndereyim. Evet arkadaşlar, birazdan envanterimize gireceğiz ya da mağazadan tek tek bakalım. Hangi item nerede ne işimize yarıyor? Hepsini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle kara borsaya gelelim. İlk başlangıç yeri kara borsa. Arkadaşlar burada bu değiş tokuşları sürekli yapın arkadaşlar. Çünkü daha güzel bir şey gelme ihtimali olabiliyor arkadaşlar. Mesela şimdi yapalım. Mesela bana gelmedi. Burada 486'ya geldi. 432'ye. Ya bunlardan zarar etmezsiniz arkadaşlar. Bakın 144 enerjiye bir saat bilimsel araştırma geldi. 162 değmez. Bakın 108 enerjiye bir saat hızlandırma. Ya oyunda kaynak çok rahat bulunabiliyor arkadaşlar. Evet, alt tarafa da bakıyoruz. İşimize yarar bir şey yok. Elmaslarımızı boşa harcamayalım arkadaşlar. Ve bunları alalım. Evet. Burası bu kadar. Şimdi gelelim ayrıcalık mağazasına. Zaten bunu oyun direkt pazartesi günü sabahtan şey yapıyor. Buradan bunu alalım arkadaşlar. 250 tane 10K, yani 2,5 milyon yapar. Almaya hiç gerek yok arkadaşlar. Belki oyunun başında çok sıkışırsanız alabilirsiniz. Burası VIP mağazası arkadaşlar. Ben şu anda VIP 8 olduğum için buraya kadar açık. Ama siz VIP kaçsanız bilmiyorum şimdi. Ben onu da göstermiş oldum yani. VIP 8'e buraya kadar açık. VIP 10 ve VIP 11'miş. Evet, ışınlanma alınması gerekiyor arkadaşlar. 3 tanesi 2250 yapıyor. Yani saldırı yapacaksanız ışınlamanızın bol olması lazım arkadaşlar. Sürekli yer değiştirmek için. Bunu almanıza gerek yok. Yani aslında alabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Mavi kahramanlarınızın baktığınız becerileri falan düşük. Yani 1500 yapıyor hepsi. 500 haftada 500 tane alabiliyorsunuz. Elmasınız bolsa alın arkadaşlar. Bunu almayın. Bunlar pahalı. Yani bunu nerede kullanacağım derseniz arkadaşlar şöyle göstereyim. Kahramanlara girelim. Mesela şeylerini değil de şuradaki meslek yerlerini yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bunlar size ahşap toplama hızını 21,6 arttırıyor. Eğer bunu 5 yıldız yaparsam buraya 30'a kadar götüreceğim. Orada bana kitap lazım olacak arkadaşlar. Yani bunları takıma koymadığınız için bunları geliştirmenize gerek yok. Tamamıyla meslek odaklı olanları, mesela kaynak üretimi %10. Buna da verebilirsiniz mesela. Ama ben genelde toplama işlemlerinin daha hızlı olması için kullanıyorum bunu. Demir toplama hızı 21,6. Yani onu oradan öyle değerlendirebilirsiniz. Tekrar gelelim dükkana. Hızlandırmayı almayın. Bunlar yani alınacak şeyler değil arkadaşlar. Mor kahraman zaten dev zombi keserek elde edebiliyorsunuz bol miktarda. Aynı şekilde bunu da almanızı önermiyorum.
Evet. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Kahramanınızın ekipmanını güçlendirmede işe yarıyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bir tane ekipmana gelelim. Güçlendir deyince buradan bunları basarak ya da hızlı seç diyerek gördüğünüz gibi bunları kullanıyor ve levelini arttırıyor. Turuncu beceri kitabı 6000'e denk geliyor 500 tanesi. Yani hiç gerek yok. Çok paranız yoksa tabii ki olmasın da yani. Olsa bile almayın yani. Çünkü bunu haritadan alabilirsiniz. Gölge görevlerinden yağmalayabilirsiniz arkadaşlar. Yani yaklaşık 2 günde elde edebilecek bir rakam. Bence gerek yok. Evet. Enerji çekirdeği ne işe yarar arkadaşlar? Enerji çekirdeği bence oyunun en önemli itemi. Evet, hemen gösterelim enerji çekirdeğini de. Gene turuncu ekipmanlarla terfi 4'ten 5'e giderken tüm nitelikleri %50 arttırıyormuş eğer basarsam. Ekipman savaş gücü %50. Kahramanla birlikte savaşa gideceklerin sayısı 20'den 24'e çıkıyor. Yani arabanızdaki kişi sayısı var ya. Bakın birlik kapasitesi 678. Buna 4 daha ekleyeceksiniz. Bunları yükseldikçe o da yükseliyor. Yani arabanızın gücünü mükemmel derecede etkiliyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Turuncu kahraman genel parçası. Bu da kahramanları istediğinizde mesela eksik kalan bir şey vardır. Mesela şuradan bakalım. Bunda hiç yokmuş. Şansımıza hiç böyle az olan bir parçaya denk gelemedik. Evans var mıdır? Aynen bak. 44 tane var elimde Evans parçası. 100 tane istiyor. Buradan 44'ü bundan kullanıyor. 56 tane de bu genel kahraman parçalarını kullanarak basabilirsiniz. Yani oyundaki en değerli ikinci item diyebilirim. Benim gözümde. Bazıları için en önemli item. Yani eş değer diyelim bunların ikisi birbirine o zaman. İttifak mağazasına geldik arkadaşlar. Daha ittifak yeni güncellendiği için puanım pek fazla yok. Buradan neleri alıyorum? İlk başta ilk puanım dolar olmaz arkadaşlar. Buradan 5 tane kahraman parçasını %100 alıyorum. Onu söyleyeyim. Bir tane ışınlanmayı alıyorum. Buradan bilgelik madalyasını hiç almadım. Yani 500 taneyi zaten görev yaparak her türlü alabiliyorsunuz düellodan. İttifak ışınlanma eğer azsa alabilirsiniz. Evet, başkent ışınlanması. Başkent savaşları için lazım oluyor arkadaşlar. Yani envanterinizde bir iki tane bulunması lazım. Her hafta bir kere ışınlansanız yani haftada bir tane kesin almanız lazım öyle söyleyeyim. Bunu aldığınız zaman 2000 ittifak puanına 10 tane kutu veriyor. Yani 10 tanesi 1M yapıyor ve bundan 100 tane alıyorsunuz. Yaklaşık 100 M'e tekabül ediyor. Zaten 100 M'e tekabül ediyor yani yaklaşık değil. Tam olarak 100 M'e tekabül ediyor. Yani hepsini aldığınız zaman bir 200 bin ittifak puanınız gidiyor. 100 M için değer mi? Ben almıyorum. Hızlandırmaları hepsini kesin almanız lazım arkadaşlar. Acil yardım hızlandırma. Evet arkadaşlar bu arkadaşlar 200 dakika veriyor. Yani 3 saatlik bir iyileştirme yapıyor öyle söyleyeyim size. Bu da şurada lazım oluyor arkadaşlar. Bak benim burası da iyileşmiş. Buraya gelen askerleriniz, ölen askerlerinizi burada iyileştirebiliyorsunuz. Burada tek hızlandırma onu kullanabiliyorsunuz. Kristal dahi kullanamıyorsunuz arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani oyunda tamamen en pay to win olan yer burası bence. Yani pahalı da bir şeyi var. Ücreti var bunun. Keşke gösterebilseydim. Evet gözden kaçırdığımız başka bir şey var mı diye bakıyorum. Bunu da almayın arkadaşlar. Scarlet parçası.
Evet, turuncu ekipman sandığı arkadaşlar. Haftada bir tane kesin ben buradan alıyorum. Hatta bunu alayım arkadaşlar. Turuncu ekipman parçası. Şöyle gelelim. Kullan diyelim. Yani hangi kahramanınızda ne eksikse arkadaşlar onu buradan temin edebilirsiniz. Şöyle göstereyim ben size. Benim birinci takımımda hepsi turuncu olduğu için ikinci takıma geçtim. İkinci takımda şöyle bir strateji geliştirdim arkadaşlar. Mesela altlara mor yerleştirdim. Üstlere turuncu koymamın sebebi bu saldırı karakteri diye arkaya koyuyorum zaten. Bunun pek fazla savunma ihtiyacı olmuyor. İlla ki oluyor savunma ihtiyacı ama şimdi ikinci takımlarda turuncu ekipman sıkıntısı çektiğimiz için ya bunları genelde böyle savunmalara savunma kıyafetleri, saldırılara saldırı kıyafetleri giydiriyorum. Şöyle de gösterebilirim. Savunma karakteri, iki tane savunma elbisesini giydirdim. Aynı şekilde Megan da savunma karakteri. Evet, burada Natasha Hybrid bir karakter. Onu saldırıda kullanmak istedim. Defansta pek ağırlık koymak istemedim. Çünkü bunu da arka sıraya koyuyoruz. Aynı şekil Kairos da Hybrid ama bunu defansta kullanmak istedim öyle söyleyeyim. Ya tamamen kendi oyun stratejinizle alakalı. Çeçelya saldırı karakteri. Mesela bununla bir kafalık alabilirim arkadaşlar birazdan. Evet. Bu konuyu da böyle geçelim. Evet, Onur mağazası bu arada güncellendi arkadaşlar. Geçen hafta bunun fiyatı tam olarak 600'dü. 200'e düşürdüler. Evet, ona geçmeden önce burada DX çizim. Nedir bu DX çizim arkadaşlar? Biz de ilk geldiğinde şaşırmıştık bunun tam olarak neyle olduğuna alakalı ama bu arkadaşlar şu arkadaşın ileriki seviyelerde basılabilmesi için lazım olan şey. Yani şuraya geliyoruz. Terfi diyoruz. Şurası 10 olduğunda şöyle size arenadan gösterirsem daha iyi olur. Yapanlar illaki var. Evet. Bu arkadaşların bakın. Şu kıvama gelmesi için arkadaşlar DX çizim kağıtlarına ihtiyaç var. Ve onu 10 seviyeyi tam olarak şu seviyeye getirmek için yani sıfır içi boş seviyeye getirmek için 10 tane DX çizimle 100 tane enerji çekirdeği istiyor. Evet biraz zor anlıyorum ama maalesef bu konuda yapacak hiçbir şeyimiz yok. En azından buradan temin edebiliyoruz. Yani bizim için de iyi bir. Bunu başka paketlerden alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten enerji çekirdeklerini 10 seviye yapana kadar oyunu bayağı bir ilerletmiş olacaksınız. Evet, hassas parçalar. Sezon 2'de arkadaşlar binalarımız 30. seviyeden 1, 2 ve 3 olarak sınırlandırılmış. En fazla 3'e kadar basabiliyorsunuz sezon 2'de. Ben daha henüz basma girişiminde bulunmadım. Tam olarak burada işe yarıyor arkadaşlar. 5 parça böyle bir yapabilmek için kulenizi her bir parçada 180 istediğini vurguluyor burada. 84 M de kaynak istiyormuş. İttifak merkezinin 30 olmasını istiyor. Yani 180 çarpı 5 720 900 parça istiyor yani. Aynen. Toplamda 900 parçaya yani kulenizi bir yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk başta 4 gün. Sonra ikinciye geçtiğinizde bu yükseltme süresi artıyor. Onu da bilgilendirmesini yapayım. Ve sadece kulede geçerli değil arkadaşlar. 30 olan her şeyde geçerli. Bakın bunda da 80 istiyor. Evet, kaldığımız yerden devam edelim.
Benim bunu almaya ihtiyacım var. Buradayken alayım. Evet, kahraman parçasını söylemiştik. Yani haftalık bu kadar puan gelmiyor arkadaşlar ama burası tamamen... Evet, oyunda bir diğer önemli olan item bilgelik madalyası arkadaşlar. Bilgelik madalyasını sadece VS'lerden kazanabiliyorsunuz. Bunların içinden çıkıyor. Bende şu anda 26.000 var. Evet, VS'de benim yaptığım çok büyük hatalardan bir tanesi. Bu tarafı da fulllemem oldu. Bu tarafı fulllemeden önce arkadaşlar burayı komple bitirin. Düello kısmını. Bakın şimdi ben bunun ceremesini çekiyorum. Buraya en sonda 1 ve 9 kutular için 2 kat ödül diyor arkadaşlar. Yani kutunun içinde ne görüyorsanız 2 kat ödül alacaksınız. Yani biraz önce gösterdim ya size 800 tane parça veriyor. O 1600 oluyor mesela. Toplamanız daha kolay oluyor ve 40.000 bilgelik madalyası istiyor. Ben bugüne kadar topladıklarımın hepsini savaş politikasına bastım. Tabii biraz güçlü olalım egosu var ya hepimizde. Onun için hatanın neresinden dönerseniz kârdır. Videoyu nerede izliyorsanız yani hangi sezondaysanız inşallah oyunun başında görürsünüz öyle söyleyeyim. Savaş politikasını sonradan yapın arkadaşlar. Yani şurayı yapmanız sizin bir haftaya mal olur. Eğer bunun son ödülünü açıp burada her gün 2 milyon toplarsanız yani düşünsenize bunun içinden 10 tane enerji çekirdeği geliyor, 2 tane kahraman parçası geliyor. Yani bunların hepsinin 2 katı geliyor arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Ve 2 milyon yapmanız daha da kolaylaşıyor. Bakın burada bu puanları da arttırıyor arkadaşlar düelloya vermeniz. Yani atıyorum en sonunda 100 tane parçaya 2 milyon oluyorsa 50 tane parçaya 2 milyon yaparsınız. Öyle söyleyeyim. Kabaca. Evet, bilgelik madalyası da bu işe yarıyor. Enerji çekirdeğini anlatmıştık. Bunu da anlattık. Gelelim titanyuma. Evet, titanyum ve planlar. Bu arkadaşlar nedir? Ne iş yaparlar? Evet, oyunda ilk başlarda buralar genelde vites istiyor. Sonra bu arkadaşlar işin içine giriyor. Yani bunları yükseltirken bunlar da lazım oluyor arkadaşlar. Evet. Birlik savaş gücünü arttırıyor. Kuşatma saldırı gücü. Yani bir kaleye saldırırken arkadaşlar o kaleyi kuşattığınız an yani bu saldırı gücü aktif oluyor öyle söyleyeyim. Arabanın kaleye saldırırken ki gücü. Birlik savaş gücü yine. Birlik saha saldırısı. Birlik saha saldırısı da arkadaşlar araçlar dışarıdayken savaştığımızda gereken bir şey. Genelde başkentte olsun, ittifak düellolarında olsun genelde biz araba savaşı yapıyoruz arkadaşlar. Onun için ben burayı güçlendirmeye karar verdim. Yani sizin oyun stratejinize göre de değişir. Yani genelde oyunda araba savaşı oluyor arkadaşlar yani. Bu da şehir savunması. Size kalenize saldırdıklarındaki gücü tamamen bu. Onu da ben 12'de bıraktım arkadaşlar şu anlık. İlerleyen günlerde basmayı düşünüyorum. Bunları da video eşliğinde basacağım. Aynı şekil bunlar saldırı veriyorsa karşılarında da kuleye saldırırken kulenin size vurduğu hasarı savunuyor işte. Aynı şekil arabalar savaşırken savunma. Bu da biri sizin kalenize saldırıyorken ki savunması. Evet, bunları da böyle atlattığımızı düşünüyorum. Evet, vites de orada lazım oluyor arkadaşlar. Göstermiştim zaten. Beceri kitabını
Söylemeye gerek yok. Operasyon mağazasına bakalım. Evet, operasyon mağazası da çok önemli arkadaşlar. Buradan da bir tane turuncu ekipman sandığı alabilirsiniz. Evet, operasyon mağazasının rozetleri de buradan geliyor arkadaşlar. Git diyelim. Bakın, burada size görevler veriyor. Genelde bu görevler arkadaşlar, yani çıkma şeyi, burada VS'yi tıklıyoruz. Mesela ilk gün ne diyor bize? Hassas parça kullanarak bir bina yükselt. 2250 puan veriyor bir tanesine. Zaten kuleyi yükseltince 180 parçaydı. Yani 180 çarpı 2,5, öyle söyleyeyim. Binanın savaş gücünü yükselt. Yani zaten bunları buradan puan almak için hızlandırma kullanınca binayı bitirdiğinizde binanın gücü size 3 milyon veriyorsa mesela buradan onu 100'e bölüyorsunuz. 95'te çarpınca oradaki puan size gelmiş oluyor. Yani bunları hani hem krizi fırsata çevirmek diye bir deyim olsun. Mesela gidip de buradan ilk gün şey almayın mesela. Bazen burada şey görevleri çıkıyor. Vites yükseltin. Vites yükseltme günü de gelecek arkadaşlar. Mesela dördüncü gün savaş ustası dediğimizde bakın, bir vites yükselt, titanyum alaşımı tüket, çizim tüket. Bunları da buradan kullanarak, yani krizi fırsata çevirerek buradan puanları kasabilirsiniz. Evet, o puanlar mesela şunun altında 110 puan yazıyor, 1500 puan yazıyor ya. Buradan dükkana tıkladığımızda mesela burası da 1500 artıyor. Öyle söyleyeyim size. Yani 7500'ü yapmaya çalışın arkadaşlar haftada. Ben burada da turuncu kitap haricinde başka bir şey almıyorum. Çünkü çok pahalıya denk geliyor hepsi. Hızlandırmayı hiçbir yerden almıyorum, ittifak mağazası dışında. Yani önermiyorum arkadaşlar. Kendi keyfiniz bilir tabii ki de, ama burası elmas mağazası. Yani ihtiyacınız var. Hiçbir yerde bulamıyorsunuz. Şu an acil basmanız gerekiyorsa buraya başvurun arkadaşlar. Yoksa onun dışında burası gerçekten akıl alır gibi değil. Şunları görmüşken şunlara da gelelim arkadaşlar. Bunlar 8 saat barış kalkanı. Size karşı bir saldırı olurken buradan elinizde eğer yoksa, mesela benim elimde şu anda yok. Bana saldırı geldiğinde buradan alıp direkt 8 saatlik kalkan basabiliyorum. Savaş günlerinde genelde 24 saatlik kalkan basıyorum. Çünkü saldırıyorlar arkadaşlar, genelde toplu bir şekilde. Yani karşı koymanız imkansız arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Bunları alın. Deneme mağazası. Evet. Deneme mağazasından ne almalıyız? Deneme mağazasından puanları nasıl alırız? Evet, buraya geliyoruz arkadaşlar. Burada bize puanları veren yer burası. Bunları ilerletmeye çalışıyoruz. Yani 3 günde bir yenileniyor arkadaşlar. En azından en güçlü birliklerinizi, yani hepsine göndererek bunları yükseltmeye çalışın. Puanları böyle kazanabilirsiniz. Buradan tekrar dükkan diyorum. 30 tane kahraman işe alım parçası veriyor. Ben buradan bunu alıyorum arkadaşlar her hafta. İşe alım parçası da ne işe yarıyor onu da gösterelim arkadaşlar. Oyunun en başına sadece kay veriyor arkadaşlar bize. Yani %1,5 ihtimalle zaten sarı düşüyormuş. %2 ihtimalle mor. 1,5 ihtimalle mavi. Evet. İçinden bunlar çıkıyor arkadaşlar. Kay, Caroline, Evans. Yani buradan onlu açmaya gayret gösteriyorum. Bunun da günü olduğu için biriktiriyorum arkadaşlar. Buradan gelebilirsek şayet. Bazen burası böyle yapabiliyor. İkinci günde kahraman eşya alımlarına da puan veriyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim.
Evet, deneme mağazasında başka neler var bakalım. Evet, buradan bunu da alıyoruz. Bu da ne işe yarıyor, hemen onu da açıklayalım arkadaşlar. Şöyle bir baktıktan sonra. Evet. Kahraman ekipman şans kutusu. Bunun da günü var arkadaşlar şeyde. İttifak VS'sinde. Bunun da adını sürekli değiştiriyorum. Düello diyorum, VS diyorum. Kafanız karışıyor. Yani bunları da genelde puan kazanmak için yapıyorum ama gösteremedim. Mesela özel ekipman parçası diyor. Bir tanesi 5 puan veriyormuş arkadaşlar. Yani böyle böyle zaten burada 2 milyonu tamamlıyoruz arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Evet. Detaylara tıkladık arkadaşlar. İçinden çıkabilecekler. Ekipman tabii ki de, başka bir şey çıkmıyor. Yani yaklaşık 100 tane de bir tane sarı çıkıyorsa çıkıyor arkadaşlar. Ya da benim şansım yok. İnşallah size daha fazla çıkar. 100'e yakın açıyorum. Bir tane çıkıyor. Öyle söyleyeyim. Dediğim gibi inşallah size daha fazlası çıkar. Evet, deneme mağazasından alacaklarımız bu kadardı. Sezon mağazası arkadaşlar. Sezon mağazası benim yani en sevdiğim yer diyebilirim arkadaşlar. Burayı hiç kale görünümünüz yok. Sadece süreli kare görünümleri aldınız diyelim. Arkadaşlar 2000 puan biriktirin. Bunu buradan alın. İkinci sezon da geliyor ama üçüncü sezonda açılıyor. Yani buradaki puanlarınızı hiçbir şeye harcamayın. 2000 puan biriktirin. Üçüncü sezonun başlangıcında bunu alın. Size direkt birlik savunması %15 veriyor arkadaşlar. Bu az değil. Yani 1 milyonda 150 bin daha az hasar yiyeceksiniz. Rakibiniz size 1 milyon vuruyorsa 150 bin daha düşük vuracak. Öyle söyleyeyim. Hani bunu gerçekten benim elimde şu anda yengeç var. Bu da bende kalıcı. Etkinlikten almıştım. Etkinlikte sıraya girmek için de ben anlamsız bir şekilde tıklayamıyorum. Evet, tıklayabildik. Evet, bu da bana birlik savaş gücü veriyor %15. Aynı şekil ben de 1 milyon vurduğuma 1 milyon 150 vuruyorum. Yani rakibinizde bu varsa, sizde yoksa, hadi en azından bunu buradan alın, aktifleştirin arkadaşlar. Evet, tekrar gelelim. Bu da elit işe alım kuponu arkadaşlar. Kahraman işe alım kuponuyla aynı yerde açılıyor eğer elinizde varsa. İçinden sadece Francis Margaret Marseille çıkıyor. Bu da Tristan'da taşak Kairos. Yani elinizde hiç bu karakterler yoksa, çarktan almadım, ücretini verip paket olarak almadım diyorsanız, böyle bir onlu alın, bir açın. Hani en azından kahramanı elde edin. Ama elinizde kahraman varsa bunlar gerçekten alınmaya değmez. Aynı şekilde turuncu ekipman sandığı var. Onu da sakın buradan almayın arkadaşlar. Yani hiç önermiyorum. 500 500'e tekabül ediyor. Gerek yok. Ben buradan enerji çekirdeğini alıyorum arkadaşlar. Bakın, biriktirdiğim puana 345 tane enerji çekirdeği geliyor. Enerji çekirdeği oyundaki gerçekten, ya benim için diyeyim, en azından en önemli şey. Kahraman parçası da tabii ona dahil ama kahraman parçasını illaki bir yerden bulabiliyorum. Araç yağmalarken elde ediyorum.
Ama bunu sadece Frankenstein etkinliğinde veriyor. O da 17 taneyle sınırlı. Öyle söyleyeyim size. Yani ben büyük bir ihtimal buradan bunu alacağım arkadaşlar. Bir etkinlik günü geldiğinde ekipmanların durumuna göre, onun sayısına göre alıyorum. Daha iyi bir seçenek gelir buraya. O zaman elimde puanları o yüzden tutuyorum. Evet, çantamıza gelelim arkadaşlar. Göstermek istediğimiz başka bir şey var mı? Mekanik bileşenler. Oyunda ikinci sezonda geliyor arkadaşlar. Bunun da takas kısmı olması lazım. Evet, bu arada bir görevimiz tamamlandı. Şuradan şunu alalım. Büyük bir ihtimal bir ekip geri dönüyor. Aynen, dönüş yolunda. Ne diyordum? Evet, etkinlik. Ya burada bunun takas seçeneği çıkıyor arkadaşlar. Ben sadece oradan hassas parçalar alıyorum. Elimde fazla parça tutuyorum. Yani genelde kaynak falan veriyor. Hızlandırmaları da alıyorum. Kaynakları almıyorum, öyle söyleyeyim size. Elimde parça dursun daha iyi. VIP puanı. Gösterelim, hatta biz almamışız. Dediğim gibi VIP 8'im. VIP puanı da buradan VIP'nizi puanını arttırmak için kullanılıyor. Evet, bu arkadaş neymiş bakalım. Şafak'ın seçim kutusu. Buradan içinden ister iki kahraman parçası, ister 6 tane titanyum, ister 3 tane plan, ister 3 tane enerji çekirdeği kullanabilirsiniz. Ben şu anlık kullanmadığım, yine dediğim gibi acil durumlarda hangi parçam eksik kaldıysa. Mesela öyle an geliyor ki 100 tane kahraman parçası istiyor. Elinizde 97 tane var. Her yerden almışsınız. İşte bunlar o zamanlarda lazım oluyor. Turuncu ekipman parçası. Evet. Kıyamet yankısı parça arkadaşlar. Bu da oyuna yeni gelen güncelleme ile birlikte şöyle göstereyim. Kahramana ekipman takıyorsunuz. O da bunun parçası. Bu da araçlarınızı gönderirken yenilemeye yarıyor. Çorak toprak paraları, o dediğim en sondaki yer. Lezzetli hamburger. Bu da etkinlikte, şöyle göstereyim. Buradan saldırı yapıyorsunuz. Puan geliyor. Günlük 300 tane yapın. Sadece bu ödülleri alın bırakın. Çünkü son gün hamburger vermeyecek hiçbir yerden size arkadaşlar. En son gün hepsini aynı anda kullanırsınız. Ki şanslıysanız arkadaşlar, şöyle söyleyeyim size. Mesela bakın. 9 saat önce 4200 tane hamburger almış basarken. Angel 10.000 hamburger almış. Yani burada devamlı saldırı yaparken buradan size hamburger atma ihtimali de oluyor. Bende şu anda 2800 tane var. Bunun etkinliği olsaydı gösterirdim. Şu anda yok. Çok yönlü dekor parçası. Bu da arkadaşlar şöyle dekorlarınız oluyor. Bunları yükselttiğince, elinizde 5 tane bundan yoksa, eğer 6 seviye 5 seviye yapmak için sizden 50 tane parça istiyor. Bunu da ben yanılmıyorsam şuradan almıştım. Evet. İkinci sezonun ekipman, savaş, gösterebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum da arkadaşlar.
Evet, gösterebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.